Ailede büyük savaşta İlyas ilk hamlesini yaptı ve böylece ilk veda gerçekleşti. Elbette bu son olmayacak. Asıl bomba olaylar yeni başlıyor. Yeni bölümlerde birbirinden çok vedalar yaşanmaya devam edecek. İlyas Aslan'dan Serhat'ın intikamını almaya yemin etti. Hatta Aslan'a ailende kim varsa yavaş yavaş taksit senden alacağım dedi. Senaryo bu yönde ilerleyecek. İlyas Hülya'ya Aslan ve Cihan arasında bir seçim yapmasını söylemişti fakat Hülya ne öz oğlunu ne de evlatlık oğlunu seçmedi. Birazdan bu evlatlık senaryosuna geleceğiz. Durumlar böyle olunca İlyas ilk ciddi hamlesini yaptı ve Yusuf'un ölüm yıl dönümünde mezarlıkta bomba yüklü aracı patlattı. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Geçtiğimiz bölümün final sahnesi, yani mezarlıkta bomba yüklü aracın patlatıldığı sahne çekilirken talihsiz bir set kazası yaşandı. Aslan durumu fark edince ailesini uyaracaktı ve tam bu sırada bomba patlayacaktı. Sahneyle ilgili 2 kez tekrar yapıldı ve sıkıntı çıkmadı. Ancak 3. tekrarda bir anda kontrolsüz bir patlama yaşandı ve yakın çevreye alevler sıçradı. Büyük bir panik ve korkunun yaşandığı ortamda dizinin Cihan'ı Nejat İşler'in sakalında, Leyla karakterini oynayan Canan Ergüler'in saçlarında ufak yanıklar oluştu. Dizinin Ceylan'ı İpek Çiçek'in ise saçları son anda yanmaktan kurtuldu. Genç oyuncunun elinde yanıklar oluştu ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Talihsiz kazadan dolayı tüm ekibe geçmiş olsun diyoruz. Evet, bu hikayede yanan Cihan oldu. Çünkü hayata karşı pozitif olmak için tutunacağı tek dal koptu. Tam baba olacağı için sevinmeye başlamışken şok bir şekilde hem Aysel'i hem de bebeğini kaybetti. Ne yazık ki Aysel ve karnındaki bebek acı bir şekilde bu patlamada ölmüş oldu. Bu durum başta Cihan ve Aslan olmak üzere herkesi derinden etkileyecek. İlyas ise ilk ciddi hamlesini yaparak büyük bir gözdağı vermiş oldu ve yeni bölümlerde savaş iyice kızışarak aksiyon ve heyecan dolu sahneler yaşanacak. Sezon finaline kadar, yani önümüzdeki 2 bölümde bol aksiyonlu sahneler bizi bekliyor. Aysel'in ve karnındaki bebeğin ölmesiyle yıkılan Cihan savaşı dahil olacak ve çiftliğe dönerek Aslan'la birlik olup İlyas'a karşı mücadele vermesi beklenecek. Aslan ise ailesini İlyas'a karşı korumak için bazı tedbirler alacak. Babasına dönüştükten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iyi bilen Aslan, taş üstünde taş bırakmayacak ve tüm gücüyle İlyas'la baş etmeye çalışacak. Kısacası yeni bölümde kıyametler kopacak. Bu süreçte İlyas'ın da dediği gibi çok kanlar dökülecek. Ayrıca Aslan babasına dönüştüğü için doğal olarak akıllara şöyle bir senaryo geliyor. Yusuf Soykan tüm yaptıklarının yüküyle kendi sonunu hazırlayıp intihar etmişti. Belki de final zamanına kadar Aslan da tıpkı babası gibi yapacaklarıyla yavaş yavaş kendi sonunu hazırlayacak. Şimdi gelelim diğer sürprizlere ve kimin evlatlık olduğu konusuna. 2 bölümdür büyük sır konusu işlendi. Önceki videomuzda bu konuyla ilgili değerlendirmemizi yapmıştık ve bu büyük sırrın Cihan'la ilgili olabileceğinden ve hatta evlatlık olma ihtimalinden bahsetmiştik. Çünkü şimdiye kadar Cihan'a sürekli, özellikle Hülya tarafından üvey evlat muamelesi yapıldı. Bu konuyla ilgili flashback sahne izledik ve İlyas'ın da bildiği bu büyük sır Yusuf'un bir kadını öldürmesi ve çocuğunun evlatlık alınmasıydı. Bu çocuğun Aslan değil Cihan olması bekleniyor. Zaten İlyas önceki bölümlerde Aslan'a "sen benim elime doğdun" diyerek bu tezi çürütmüş oldu. Fakat eğer evlatlık olan Aslan çıkarsa büyük bir ters köşe olmuş olur. Öte yandan Hülya Yusuf'a hem Aslan'ı hem de Cihan'ı koruyacağına dair söz vermişti ve bu sözünün arkasında duracak. Fakat ilerleyen bölümlerde İlyas'ın kritik hamlesiyle Cihan evlatlık olduğunu, Soykanlar tarafından gerçek annesinin ve babasının öldürüldüğünü öğrenirse işlerin gidişatı tamamen değişir. Bu senaryonun yaşanmasına henüz var. Kısacası Cihan'ın yaşadığı acılar bitmek bilmeyecek. Şimdi gelelim diğer sürpriz senaryoya. Devin için 2 seçenek vardı. Ya Aslan'ı bırakıp gidecekti ya da tamamen Soykan ailesinin bir parçası olacaktı. Devin tam anlamıyla Soykan ailesinin bir parçası olmayı seçti. Giderek içindeki karanlık ortaya çıkmaya başladı ve şimdi ise bu karanlığa tam anlamıyla teslim oldu. Artık bunun geri dönüşü olmayacak. Yapacağı hamlelerle Soykan soyadının hakkını vermeye devam edecek. Ayrıca Devin'i bu süreçte bir de hamilelik sürprizi bekliyor olacak. Aslan'la araları şimdilik düzeldi ancak süreç ilerledikçe Devin karakteri yalnızlaşmaya başlayacak. Bu konuda bölümler önce Cihan'dan çok ince bir spoiler gelmişti. Devin zamanla yalnızlaşıp delirmeye doğru gidecek. Geçtiğimiz bölümde de Hülya'dan bir spoiler geldi. Hülya Devin'e "Yusuf'un hayatından çıkmadığım için cehennemi yaşadım" dedi. Aynı şekilde Aslı'nın hayatından çıkmamayı tercih eden Devin de tıpkı Hülya gibi cehennemi yaşamaya başlayacak. Durumlar Aslı'nın ilk bölümde söylediği gibi olacak. Yani Devin Aslı'nın kazanamayacağı en güzel kavgası olacak. En büyük hataları beraber yapacaklar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Anında haberdar olmak ve kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.